Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde soslu fıstık nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına eklerim. Bu tarifi de çok istemiştiniz, bomba bir tarif daha geliyor. O kadar çok istediniz ki ben de birçok deneme yaptım. O dışarıdan alınan, yani şöyle göstereyim size. Şunun kıvamını yakalamak inanılmaz zor. Bu fabrikasyon olduğu için bunun birebir aynısını yapmak mümkün değil zaten. Ben size şöyle yapacağım, ev usulü, yani benim tarzımda kendi denemelerimle böyle en güzel şekilde soslu fıstık nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Başta malzemelerimi ayarlayacağım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Bu tarifte pratik tarifler serisine giriyor. Yani pratik tarifler serisi 10. video geliyor. Malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şimdi elimizde şöyle yer fıstıkları var. Şöyle bunu bir tabağa aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi çıtır çıtır. Oo. Gerçekten muhteşem. Bunun böyle taze olması çok önemli. Ne kadar taze olursa o kadar sonuç başarılı olur. Böyle zaten bazıları soyulmuş, size yardımcı oluyorlar. Bunları böyle tabağın içerisine aktarıyorsunuz. Eğer böyle soyulmamışları ne yapıyorsunuz? Zaten görüyorsunuz kendiliğinden çıkıyor. Ve hepsini bu şekilde bir tabağın içerisine aktarabilirsiniz. Çok keyifli bir işlem. Böyle oturursunuz film, dizi izlerken şöyle tutarsınız, hepsini ayırırsınız. Ara ara böyle löp löp götürürsünüz yani. Fıstıklarımı ayırdım, kabuğundan iyice çıkardım. Temizlendiler ve ne yapacağız? Diğer işlemlere geçiyorum şimdi de. Bir karıştırma kabının içerisine bir çay bardağı un ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum. Bu tatlı olabilir, acı olabilir. Bu tamamen sizin zevkiniz. Şöyle elimde kajun baharatı var. Kajun baharatından da şöyle tutacağım. Bir tatlı kaşığı kadar içerisine ekleyeceğim. Sarımsak tozu var. Sarımsak tozundan da şöyle bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Kurutulmuş soğan tozu var. Soğan tozundan da aynı şekilde bir çay kaşığı ekliyorum. Karabiberden yine bir çay kaşığı ekliyorum bunun içerisine. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum bunun içerisine. Böyle elimde karbonat var. Karbonattan da bir çay kaşığı kadar ekleyeceğim yine bunun içerisine. Bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Elimde soya sosu var. Bundan da bir tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim içerisine. Bu kadar yeterli. Elimde limon pepper var. Bunu nereden aldım? Metro'dan aldım. Bundan da bir çay kaşığı ekliyorum. Eğer bu yoksa elinizde ve almak istemiyorsanız bunun yerine çeyrek limonu bunun içerisine sıkabilirsiniz. Şimdi içerisine soda ekleyeceğim. Şöyle sodamızı bir açalım başta. Soda gelirken biraz fazla çalkalanmış. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun içerisine ekleyeceğim ve ne kadar eklediğimi en son söyleyeceğim. Böyle başta bir parça ekliyorum. Bunu dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemeler iç içe girsin. Homojen bir kıvama geldikten sonra kıvamına bakacağız. Eğer daha soda istiyorsa daha ekleyeceğiz. Muhtemelen biraz daha soda eklemesi yapacağız. Ama ne yapalım? Önce hepsini birbirine yedirelim. İyice böyle iç içe girsin malzemeler. Böyle tek kıvam haline gelsin. Tek parça haline geldikten sonra soda eklemesi yapmaya devam edeceğiz. Bunun içerisine bilerek tuz eklemedim. Neden dolayı? Çünkü salçalarda zaten tuz var. Ayrıca kajun baharatında tuz var. Eklediğimiz soya sosunda da tuz olduğu için buna tuz eklemesi yapmaya gerek yok. Yine böyle elinizde kontrol edersiniz. Ben biraz daha tuzlu istiyorum diyorsanız tuz eklemesi yaparsınız. Ama bence gerek bile yok. Bu tek parça haline geldi. Kıvamı katı şu an. Ne yapacağız? Buna biraz daha soda ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Bunu karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamının biraz cıvık olması gerekiyor. Katı olmaması gerekiyor. Evet, istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi aynen bu kıvamda olması gerekiyor. Böyle akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Çok da cıvık yapmayın. Bu sefer fıstıkları içerisine attığımızda üzerinde durmayacaktır. Yani yaptığımız sosun böyle fıstığın üzerinde de bir parça durması gerekiyor. İstediğimiz kıvamı elde ettik. 2 dakika boyunca durmadan bunu karıştırın. Çünkü tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Eklediğimiz o pudra şekerinin, baharatın, sarımsak tozunun ve diğer malzemelerin böyle hepsinin böyle eriyip böyle iç içe girip tek parça haline gelmesi gerekiyor. Onun için 2 dakika boyunca bunu bu şekilde durmadan karıştırıyoruz. Sodadan ne kadar kaldı diye soracak olursanız gördüğünüz gibi dibinde bir parça, yani 2 parmak boyunda kaldı. Hatta 2 parmakla 3 parmak, parmağınızın boyutuna göre değişir, kalınlığına göre değişir. Şimdi karışımımız hazır. Şimdi bunu bir 10 dakika kendi haline bırakalım. Böyle tüm malzemeler yine iç içe girsin. Böyle iyice özdeşleşsin birbirine. 10 dakika sonra diğer işleme geçiyoruz. Fıstıklarım hazır, sosum hazır. 10 dakika dinlendirdim. Şimdi artık fıstıkları sosa bulayıp kızartma işlemine, yani pişirme işlemine geçebiliriz. Şöyle söyleyeyim, bunlar da dışarıdan almış olduğumuz soslu fıstıklar. Şöyle alalım, bir tane tadım yapalım. Bu çıtırlık yani çok kolay değil. Bunu böyle fabrikada yapıyorlar. Çok büyük makinalarda özel işlemlerden geçiriliyor.
Tamam, tadı çok güzel ama bunun lezzetine yaklaşacağız, öyle söyleyeyim. Birebir aynısı mı olacak? Elbette ki değil ama çok yaklaşacağız, emin olabilirsiniz bundan. Bunun kadar kıtır olmayacaktır ama yine kıtır yapacağız bunu. Bunlar 2-3 işlemden geçiriliyor. Yani bunu yaptığınızda emin olun bana dua edeceksiniz. Ben birkaç deneme yaptım, inanılmaz lezzetli oluyor. Birkaç farklılık yaptım, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine sıvı yağımdan ekliyorum. Böyle çok fazla aşırı doldurmanıza gerek yok. Fıstığın boyunun geçmesi yeterli olacaktır bize. Onun için küçük tava seçmenizde fayda var. Zaten toplu bir şekilde atmayacağız. Eğer toplu bir şekilde atarsak fıstığın o şekli bozulmuş oluyor. Şekli derken o dış kaplamasındaki hamurundan bahsediyorum. Bir tık daha düzgün yapmaya çalışacağız. Tabii elimizden geldiğince. Şimdi başta yağın bir parça kızması gerekiyor. Kızdıktan sonra içerisine ne yapacağız? Fıstıkları soslayıp atacağız. Yağı 4-5 dakika beklettim. Kızdı. Şimdi ne yapacağız? Fıstıkları soslayabiliriz artık. Şimdi fıstıklarımdan alıyorum böyle 4-5 tane. Sosumun içerisine ekliyorum. Daha sonra fıstıkları böyle sosun içerisinde gezintiye çıkarıyorum. İyice böyle gezintinin tadını çıkarsınlar. İyice sosa bulansınlar. Daha sonra yapacağım işlemi gösteriyorum. Şöyle bir parça süsüyorum. Şöyle sosunu iyice süzdüm. Gördüğünüz gibi tek parça kaldı. Şimdi bunu ne yapacağız? Yağın içerisine aktaracağız. Evet, eklediğiniz gibi şöyle ters düz edin. Ara ara çevirin. Böyle bir tanesini size göstereyim, sonra diğerlerinin hepsini atacağım böyle tek tek. Bunun içerisinde böyle ortalama bir 45 saniye kadar kalması yeterli olacaktır. Şöyle çıkarın ve olay işte budur. Bunu böyle peçetenin üzerine aktarıyorum. Şimdi de tüm fıstıkları içerisine aktarıyorum. Fıstıkların hepsini böyle gezintiye çıkaralım sosun içerisinde. Oh, iyice yesin. Hepsi sosa bulansın. Sonraki yapacağım işlem zaten belli. Bir tanesini alıyorum. Böyle sostan fazlasını kurtarıyorum ve bunu yağa atıyorum. İçerisine aktarıyorum. Ara ara şöyle ters düz ediyorum. Evet, olay işte budur. Hem rengine kavuşuyor, görüyorsunuz, mis gibi oldu ya. Şuna bakın ya. Bunu da şimdi ne yapacağız? Bir peçetenin üzerine aktaracağız. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Hepsini böyle tutuyorum. Tek tek içerisine aktarıyorum. Eğer böyle şekli sizin için önemli değilse böyle toplu bir şekilde atabilirsiniz. Ama ben böyle bir parça şeklinin düzgün olmasını istiyorum. Böyle 5-5 de atabilirsiniz. Ve ondan sonra ilgilenirsiniz bunlarla. Böyle çevirirsiniz. İyice kıvama gelsin. İstediğiniz çıtırlıkta ayarlayabilirsiniz bunu. Biraz fazla da pişirebilirsiniz. Daha çıtır olsun istiyorsanız. Şimdi bunları tek tek çıkarıyorum. Şöyle mis gibi oldular. Çıtır çıtır oldular. Tek tek çıkarıyorum. Peçeteye aktarıyorum bunları. O dışarıda aldığımızın görüntüsünde, renginde, o çıtırlığında olmayacaktır ama ona çok yaklaştık, emin olabilirsiniz. Şöyle bir tanesinin kıvamını göstereyim size. Duyuyor musunuz sesi? Şimdi en sevdiğim zamana geldi, tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Gördünüz çıtırlığı, şöyle tadına bakıyorum. O lezzet 10 numara ya. Çıtırlığı da tutturmuşuz. Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Bence evde denemelisiniz arkadaşlar. İstediğiniz baharatı istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz buna. Çok güzel oluyor. İstediğiniz lezzeti çıkarabilirsiniz burada. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Çok pratik bir tarif zaten. Gördünüz, karıştırıyorsunuz. Fıstığı içerisine ekleyip kızartıyorsunuz. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.